Sosyal medya fenomenlerinin videolarına baktıysan videoların hepsi böyle havalı, birbirine bağlayan geçiş efektleri var ve bizi videoda tutmaya çalışacak birçok aslında obje videonun içerisinde yer alıyor ve dolayısıyla bunlar sayesinde yüz binlerce izlenmeler kazanıyorlar. Peki bunları nasıl yapıyorlar? Hangi efektleri nasıl kullanıyorlar? Biz kullanabilir miyiz? Aslında tam bu noktada güzel bir eklenti çıkardık. Şimdi size onu göstereceğim. Eklentimizin adı Zeosite Motion. Bu eklentiyi Premiere Pro için hazırladık. Daha öncesinde zaten videosunu çekmiştik. Birkaç güncelleme geldi. Onlarla beraber size tekrardan sosyal medya alanında nasıl kullanabiliriz, hangi geçiş efektleri işimize yarar, hepsini bu videoda göstereceğim. İsterseniz gelin şimdi videomuza başlayalım. Geçmeden önce tam şu an videomuzu durdurup beğenip ve bize de abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videolardan, fırsatlardan ilk siz haberdar olun. Şimdi geçiyoruz. Eklentinin kurulumu ile ilgili videolar çekmiştik. Burada çok fazla üstünde durmayacağım. Sadece kısaca bir özet geçeceğim. Bu eklentimiz Atomix'in üzerine kurulu. Envium sitesine gidiyorsunuz ve oraya Zeosite yazınca zaten bizim eklentimiz çıkıyor. Daha sonrasında buradan eklentimizi ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Şimdi eklentinin arayüzünü göstereceğim. Bu eklentiye nasıl ulaşıyorsunuz? Şöyle menümüz var. Klasik Premiere Pro ekranımız. Şuradan Windows kısmına geliyorsunuz. Buradan Extensions ve Atomix'e basıyorsunuz ve burada zaten Zeosite gözüküyor. Dediğim gibi kurulum ile ilgili video var. Kartları da ekledim. Videodan sonrasında oraya gidebilirsiniz. Kurulum için size yardımcı olabilecek bir video. Daha sonrasında açıldığında bakın şöyle eklenti alanını birazcık kapatıyorum klasörleri ki daha detaylı görelim. Şöyle birazcık kapatacağım. Şimdi gelin video üstünde düzenlemelere bakalım, neler yapabiliriz onları kısaca bir bakalım. Şimdi ilk önce Pro Editing alanına geldim ve Motion Zoom kısmına geldim. Buradaki Motion Zoom şu işe yarıyor. Bunun üstüne atıyorsunuz. Şöyle bakın eklenti kullanmak da oldukça basit. İlk önce onu göstereyim. Sürükle bırak yöntemi, hiçbir şey yapmıyorsunuz. İstediğiniz efekti şöyle tuttunuz ve sağa doğru çekiyorsunuz. Bu efekt bakın videonun içerisine bir anda geliyor zaten. Şu şekilde olduğu gibi. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey zaten Premiere Pro kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Kullanmak istediğiniz katmanın üstüne gelmesi gerekiyor ki o katmana etki etsin. Mesela video normalde sabit gidiyor. Ben buraya zoom efekti attım. Bakın %115'lik bir efekt attım. Hafif bir şekilde yavaşlıyor bakın. Pardon, hafif bir şekilde zoom yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle istediğiniz gibi videonun sonuna kadar da uzatabilirsiniz. Hafif bir zoom devam edecektir bu şekilde. Mesela bu efektlerden bir tanesi. Bakın burada teker teker hani uğraşmanıza gerek kalmayacak şekilde ölçümlemeler yaptık. %200, %300 vesaire buradan atıp burada kullanabiliyorsunuz. Bayağı sizin için pratik şeyler. Ve bunun tam tersi dış zoom, uzaklaşma. Bunu da yine aynı şekilde videomuza atıp uzaklaşma efekti verebiliyorsunuz. Geçtim. Daha sonrasında bakın burada zaten ön izleme ekranları var. Efekti koymadan önce de çok detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Bu da zaten işinizi oldukça kolaylaştırıyor ve videonun üstüne atmadan efekti görmüş oluyorsunuz. Mesela bu efekt ne? Burada da görüyorsunuzdur fenomenlerde böyle herhangi bir ekran paylaşımı yaparken böyle bir hafif böyle bir 3D sahne koyarlar. Aynısını koyduk. Yapımı da çok basit. Mesela aldım yine videonun üstüne atıyorum. Şimdi videonun açısına bakın mesela. Bakın video böyle birazcık şey oldu. Hafif böyle bir simetrik attık. Şöyle istediğiniz gibi bunu da yine uzatabiliyorsunuz bakın. Daha böyle bir 3D bir sahne gibi duruyor. Bakın. Video şöyleyken şu hale geldi falan. Tabi bunu şu tarz ekranlarda kullanırsanız daha çok efektif olacaktır sizin için. Bunu da geçtim. Yine aynı şekilde farklı bir perspektif. Bakın animasyonları farklı. Yani istediğiniz gibi böyle uzun metrajlı filmlerde vesaire kullanırsanız aslında güzel sahneler olabilir. Ya böyle daha çok ara sahnelerde kullanmak aslında işinizi daha iyi görecektir. Burada logo loop. Herhangi bir YouTube kanalına görmüşsünüzdür. Tepede böyle logo olur. Genelde böyle döner sürekli falan. Haber kanalları vesaire kullanır. Bunu da yine alıyorsunuz, tıklıyorsunuz ve logoyu değiştiriyorsunuz. Sadece bu kadar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, başka bir şey. Bakın dikey versiyonu. Geçtim. Safe zone alanı. Hani Instagram'da vesaire video atıyoruz. Paylaştıktan sonra video kırpılıyor ya. İşte tam olarak bunun önüne geçebilmek için bir alan açtık. Bakın Instagram, TikTok, YouTube. Shorts, TikTok ve Reels olarak 3'e böldük. Bunu alıyorsunuz. Mesela şu an Reels safe zone'una attım. Yani güvenli alanına attım. Bakın videomuz tam şu karenin içerisinde durduğu zaman
Aslında tam vermek istediğimiz kısım burası. Burayı koyduğunuz zaman aslında mükemmel bir şekilde yüklemiş oluyorsunuz. Şuradaki mor alanlara dikkat etmeniz lazım. Yani şu mor alanlarda işte yazılar oluyor, şurada ikonlar oluyor vesaire. Hani buralara böyle videonuzun önemli kısımlarını getirmemeye çalışın ki tam istediğiniz bir şekilde video yüklenmiş olsun. Bu da bence kullanacağınız en önemli şeylerden bir tanesi. Video veya tasarım ayarlarken bunu kullanırsanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bu da eklenti içerisinde görebileceğiniz en faydalı şeylerden bir tanesi. Şimdi ilerliyorum, daha zevkli alanlara geldik. Aslında transition yani geçiş efektleri. Yani bu eklentinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Çünkü Premiere Pro'da veya böyle CapCut'ta vesaire programlarda çok kısıtlı efektler var. Farklı yerlerden bulup kurmanız lazım ama işte güvenli olmuyor. Biz bu eklenti içerisinde kullanabileceğiniz en havalı hallerini koymaya çalıştık. Mesela zoom. Geliyorsunuz zoom'un üstüne. Bakın farklı varyasyonları var. Soldan sağa, aşağıdan yukarıya farklı zoom efektleri var. Bunun mesela optik hali var. Bakın daha böyle farklı. Zaten böyle ön izlemenin üstüne gelince görüyorsunuz tam olarak nasıl bir şey olduğunu. Burada light biraz daha böyle hafif bir geçiş efekti. Daha böyle soft bir geçiş. Soft bir zoom. Döndük kamera pen efekti. Mesela şunu alıyorum. Yapmanız gereken tek şey iki videonun ortasına koymak. Şudur. Koyduktan sonra bakın şu orta kısımları birleştirmeniz lazım. Sesle beraber seçin. Şuradaki tam kesişim noktasını iki videonun arasındaki sahne yerleştirin. Zaten yapışıyor otomatik. Bakın şimdi şöyle izleyelim. Gördüğünüz gibi bir geçiş efekti koyduk. Hani böyle donma, işte takılma gibi hiçbir şey yok. Hızlı bir şekilde akıcı oluyor. Sadece burada bir render işlemi olduğu için birazcık yavaş gözüküyor. Ama çıktı aldığınız zaman zaten şu an ekranda da görürsünüz muhtemelen. Oldukça efektif çalışıyor. Bakın sağdan sola, çapraz, aşağı, yukarı kullanabileceğiniz kamera pen efekti var. Yine perspektif alanına geldim. Bakın yine farklı bir geçiş efekti. Bunların hepsine böyle tek tek uğraştık. Genelde nedir bu da? İşte farklı yerlerden geçişlerde kullanılır. Spin yine böyle dönerek bir geçiş efekti. Yine birkaç sahne arasını değiştirmek için kullanabilirsiniz. Sonrasında shake. Bakın bunlar da daha böyle pratik geçişler. Aldığınız daha böyle hızlı, hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Şöyle tuttum. Yine bitiş kısmına getirdim. Sadece böyle yerleştirirken tüm katmanların aynı hizada yerleştirildiğinden emin olun. Şöyle açıyorum. Bakın. Hızlı bir şekilde geçiyor. Bunlar da böyle daha çok yani şöyle bir yerden hem anlatırken hem de nerelerde kullanacağınız hakkında bilgi vereyim ki tam böyle kafanıza canlansın. Daha çok böyle hızlı bir şekilde ürünlerin tanıtıldığı reklam filmlerinde işte reklam storylerinde kullanılır. Hızlı bir şekilde işte pat ürünleri gösterirsiniz. En sonunda da bir yazı verirsiniz. İşte bu story olarak paylaşılır veya böyle bir reels çekersiniz. O tarz kısımlarla kullanabileceğiniz bir şey aslında. Yani günün sonunda baktığımız zaman burası tamamen sosyal medya alanı için oluşturduğumuz bir şey. Ve burası tamamen sizin geri dönüşlerinize göre şekilleniyor. Yeni efektler ekleniyor. Yani herhangi bir talebiniz varsa da yorumlara yazarsınız. Bir sonraki güncellemede onları da eklemiş olacağız. Mesela film burn kısmı. Burası mesela son eklediğimiz efektlerden bir tanesi. Bunu da görmüşsünüzdür, fenomenler kullanıyor. Bakın şöyle yine sürüklüyorum. Bakın sürükledim, daha sonrasına şöyle yerleştirdim. Şu efekt. Tabi bunların hepsinin sesi var arkadaşlar. Daha sonrasında bunun displays hali var. Bakın daha çok böyle aralara şekiller, şukulların katıldığı, sesin değiştiği. Yani birçok varyasyonu var her efektin. Şöyle bir şey var, daha fazla şeyler çıkıyor. Erkeğin alanı var, bakın bu şekilde. Hızlı, normal, slow. Burada blur geçiş efektimiz var. Flash animasyonları var. Bunları daha çok böyle düğün editleri yaparken kullanıyorlar. Hızlı böyle flash efektleri geçiyor. Kliplerde de kullanılır. Hatta yine şöyle bir deneyelim. Bakın. Şöyle bir sahne. Yani kullanacağınız alanlar olur muhtemelen. Shape alanları var. Şekil. Bakın şöyle farklı şekiller.
Bunların hepsinin tabi rengi vesaire değişiyor. Kendi markanıza, kendi zevkinize göre yani renklendirebiliyorsunuz. Brush geçiş efekti var. Ama mesela şu yukarıdaki geçiş efektleri varken bunlara çok gerek kalır mı? O da size kalmış bir şeyler. Burası da tematik geçiş efektleri. Bakın ortamına göre burada bir kamp ortamı var. Çalılı bir geçiş efekti var. Duvar geçiş efekti var bakın. Hani böyle herhangi bir vlog çektiğinizde ara sahneden sahneye geçerken kullanacağınız bir geçiş efekti. Araba geçiş efekti filmlerde görürsünüz böyle. Önünden bir araba geçer, farklı bir sahneye geçer o sırada falan. Social medya alanına geldiğimizde burada YouTube'da kullanabileceğiniz abone ol butonları var. İstediğinizi seçip videonuza koyup istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Görüntülerini, logosunu, üstündeki yazısına kadar her şeyini değiştirebildiğiniz bir kısım aslında. Bu da yine sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Instagram alanında da bakın böyle çerçeveler var. Videolarda kullanabileceğiniz farklı çerçeve örnekleri var. Reels Frame diye ayırdık. Buraya koyuyorsunuz, altına da videonuz geliyor. Yani videonuza estetiklik katmak için kullanabileceğiniz sahnelerden bir tanesi. Lower Third var. Yine videoların altında böyle isminizin geçeceği bir şeyler varsa bunu alıyorsunuz, sürükle bırak, isim değiştir ve video çıktısı al. Bu kadar basit. Sağdan gelme, merkezden gelme gibi farklı şeyler var. Tabi bunlarda da şuradaki logo değişiyor, isim değişiyor, her şey değişiyor, renkler değişiyor, her şey değişiyor yani. Burada daha farklı shape olarak var. Daha böyle farklı bir temada. Tipografi alanı var. Bu da böyle bir sahne. Bakın mesela buraya koyduk. Şöyle bir sahne burası. Bakın şimdi. Yani şöyle bir video var. Video bir anda bitiyor ve alttan üstten bir şey geliyor ve yazı çıkıyor. Bunun üstüne tıklayıp yazısını değiştiriyorsunuz. Ya bu kadar basit bir işlem aslında. Bunu nasıl değiştirirsin? İşte tıklarsınız, buradan Customizer alanı var. Edit Text var. Buradaki teksti değiştiriyorsunuz ve burası bitiyor. Buradan rengini vesaire değiştirip sonrasında video bitiyor ve devam ediyorsunuz. Yani bu da aslında ara sahnelerde kullanabileceğiniz güzel bir ekran. Bunun tabi farklı varyasyonları da var. Bakın. Farklı şekillerde ekrana geliyor. Dikey hali var. Yine aynı şekilde farklı geliyor. Sahne yazıları var. Bakın. Yine vlog tarzı bir şeyler çekiyorsanız kullanabileceğiniz bir alan. FX kısmında ise videolarınızda katabileceğiniz efektler var. Bakın mesela bunu tıklıyorsunuz. Mesela tıkladınız, bakın videoya farklı bir tat kattı bir anda. Böyle bu tarz bir efekt veriyor aslında. Ona geçiyorsunuz. Balık gözü efekti var. Yine videonuzu atıyorsunuz. Videonuz böyle balık gözüyle çekilmiş gibi gözüküyor. Bakın. Yine belki videonuzun farklı yerlerine koyarsanız videoya bir dinamiklik katacak bir alan aslında, bakın. Şöyle bir balık gözü. Haydi şöyle önce sonra yapalım mesela. Yine bunu da istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. 1-2 olarak ayırdık. Mockup alanı var. Yine kullanacağınız şeyler. Buradaki image kısımlarını değiştiriyorsunuz. Aslında sizin içeriğiniz oluyor. Arka plan hazır. Örneğin şöyle bir televizyon var. Televizyonun içerisine videonuzu yerleştiriyorsunuz. Hızlı bir şekilde sahneye ekleyebiliyorsunuz. Böyle alanlar var. Telefon var mesela, bakın. Hani bu alanlara videonuzu ekleyip aslında içerikler üretebiliyorsunuz, bakın. Herhangi bir telefonun içerisinde bir şey tanıtacağınız zaman bunu kullanabileceğiniz bir şey. Değiştirmesi de basit. Üstüne çift tıklayın. Şuradan 3 çizgiye basın. Replace from Finder diyor. Buraya basıyorsunuz ve şeyini seçiyorsunuz. Video seçiyorsunuz veya bir görsel seçin. Mesela şunu seçeceğim. Bakın hop değişiyor zaten. Kapatıyorsunuz. Ya bu şekilde videonuz oynuyor. Yani böyle bir şey tanıtacağınız zaman kullanabileceğiniz bir görsel aslında. Bu Reels'larda falan böyle hani böyle influencerlar bir şey tanıtıyor ya, biz de mesela yapıyoruz bazen. Bunun içine koyun. Daha böyle akıcı, dinamik bir sahne olur sizin için. Bunun yatay ve dikey hali var. Geçtim. Backgrounds'lar var. Herhangi bir videonuzun üzerine koyabileceğiniz alanlar aslında. Yani mesela bunun arkasına koyabilirsiniz. Şöyle aldım. Koydum. Bakın şöyle bir sahne olabilir mesela. Burada farklı renkler var. Yani video oynarken arkasına bir background koyabileceğiniz bir alan. Gridler var yine kullanabileceğiniz. Yazı animasyonları var. Videonuzun herhangi bir yerine koyabileceğiniz, bir anda çıkacak böyle yazılar. Tatlı bir animasyonu var. Böyle glitchli bir hali var. Bakın şöyle farklı yerlerden geliyor. Kinetik tipografi dediğimiz bir alan var. Zero Side Motion, böyle havalı bir geçiş yazılı efekt. Bunların hepsi burada gördüğünüz gibi akıcı arkadaşlar. Burada
Logo sahnesi var. En sonunda vesaire böyle pek shot yapabileceğiniz aslında alan. Logoyu değiştiriyorsunuz. Rengi değiştiriyorsunuz. Tamamen sizin olmuş oluyor. TV elementsleri var. Bakın böyle bir haber kanalı gibi düşünün. Şöyle bir sahne. Bakın Zeosite Motion V1 çıktı. Bunu da yine istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Tıkladınız. Customizer alanına geldiniz. Rengini değiştirin. Yazıları değiştirin. İstanbul. Şuradaki yazıyı değiştirebiliyorsunuz. Zeo Haber. Şuraya. Ve Zeo Motion V1 çıktı yazısını değiştirebiliyorsunuz. Alttaki gözü de açarsanız bakın. Sanki bir haber şablonuymuş gibi gözüküyor. Zaten haber şablonu aslında. Outro alanımız var. Bu da bayağı havalı. Bunu da böyle tıklarsınız, koyarsınız. Bir outro ekranı oluşturmuş olursunuz. Şöyle göstereyim. Bak, arkadaki video oynamaya devam ediyor ve üstünde web sitenin adresinin olduğu küçük bir yazı, YouTube'a yönlendirdiğiniz bir outro aslında. Buralara videonuzu vesaire koyabilirsiniz. Tatlı bir görsel. Bunlar da ikiye böldüğümüz alanlar aslında. İkili böyle yatay dikey alanları, sahneleri böldüğümüz. Örneğin şurada Medya 1, Medya 2, Medya 3 yazıyor ya. Bunların üçüne de farklı video koyup tek sahnede 3'e bölünmüş videolar hazırlamış olabiliyorsunuz. Teker teker böyle bölmenize gerek yok. Bakın dörtlü sahne. Koydunuz, dördünü değiştirin. Aynı sahnede oynatabiliyorsunuz. Bunu böyle alt ekranı kadar arttırdık mesela. Bu da basit. Bu kısımda üstten alttan böyle kesintiler. Sinema filmlerinde olur ya böyle. Şöyle izleriz. Mesela tıklıyorsunuz. Şunu şöyle koydum. Bakın şimdi. Alttan yukarıdan siyahlık veriyor. Bunu böyle farklı farklı alanları var. Çerçeve gibi düşün yani. Daha sonrasında burada seslerimiz var. Videolarda kullanabileceğiniz kamera, shutter, swoosh, click, clock, yani 260 tane ses, geçiş efekti ses var. Yani obje sesi var. Hepsini kullanabilirsiniz videolarınızda. Oldukça fazla. Yani eklenti de yok bu kadar. Zaten gün geçtikçe sürekli güncelleniyor. Ayda bir böyle güncellemeler yapmaya çalışıyoruz. Sizin yorumlarınız önemli. Yorumlara yazın. Neler eklenebilir? Sizin kullanabileceğiniz alanlar neler? O alanlara yönelik bir şeyler daha ekleyelim. Sallıyorum mesela düğün videoları yapıyorsunuzdur. Düğün videolarını kullanabilecek bir şeyler ekleyelim. Veya sosyal medyada farklı bir şeyler yapıyorsunuz. İşte daha çok böyle doğa sporları ile ilgileniyorsunuz. Ona yönelik geçiş efektleri, ses efektleri vesaire vesaire eklenebilir. Oldukça geniş bir kütüphane oluşturmaya çalışıyoruz. Özetlemek gerekirse bu eklenti video işlerinizi epey bir şekilde hızlandıracak ve daha iyi, daha akıcı hale getirecek. Ve yaptığınızda çok basit bir şey aslında. Sürükle bırak, sürükle bırak. Sadece izlemiş olduğunuz videolardan birkaç şey özenip ben burada bunu yapabilirim, şu efekti koyabilirim deyip hemen eklentimizde bulup yerleştirmek olacak. Teker teker YouTube'dan vesaire böyle şu efekt nasıl yapılır, şu efekt nasıl kullanılır arama derdine son veriyoruz. Bu eklenti sayesinde sürükle bırak yaparak özgür bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu arada After Effects kullanıyorsanız bir müjde de orada. Çok yakın zamanda After Effects hali gelecek. Orada da daha farklı şeyler var. Yine bu eklenti içerisindeki şeylerden de var ama oraya özel farklı şeyler de yaptık. Çok yakında orası da çıkmış olacak. Premiere Pro ve After Effects olarak yine aynı siteden satın alabileceksiniz.